yurt dışında okumak gibi bir hayaliniz varsa bence şartlar da uygun. Burayı denesinler. Burası çok güzel. Buradan alacağımız diplomayla mesela Avrupa'nın her ülkesinde çalışabiliriz. Dil konusunu nasıl hallettin ya da dersleri hangi dilde işliyorsun? Sizin çalışma olanağınız var mı? Traktörle kazandığınız şampiyonluğu. Evet abi ama Fenerbahçe biraz tadımızı bozdu. Herkes İran'ı bir defa görmeli. Tebriz'ine gitmeliler, Şiraz'ına gitmeliler, İsfahan'ına gitmeliler. Abi çok güzel. Sürekli sorduğunuz, uzun süredir beklediğiniz Romanya'da üniversite okumak videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Parham'ı tanıyacağız. Parham burada diş hekimliği öğrencisi, İran'dan geldi. Öncelikle Parham isminin anlamını öğrenmek istiyorum. Daha sonra üniversite ile alakalı sana sorularım olacak. Kendini tanıtacaksın. Nasıl Romanya'ya gelmeye karar verdin? Bunlarla ilgili senden bilgiler alacağız. Anlamı bilmiyorum. Bilmiyor musun? Dakika bir gol bir. Bir gol. Biraz bakayım. İyilik melekesi. İsmim Perhan Bağırzade. İran'ın Türk bölgesinde doğdum. Orada okulu bitirdim ve üniversite için Romanya'ya geldim. Yaşın kaçtı bu arada? Ben 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Evet. Yurt dışında okumak büyük bir karar. İran'dan Evet abi. buraya gelmek. Hani Romanya'da üniversite okumaya nasıl karar verdin? Öncelikle bunu sorabilirim. Benim ilk hedefim Türkiye'de okumaktı. Ama Türkiye'de biraz ekonomik sıkıntılar olduğu için yıllık ücretler buranın 4 katı 5 katı olduğu için ben Romanya'yı seçtim. Ve buradan alacağımız diplomayla mesela Avrupa'nın her ülkesinde çalışabilirim. Ama Türkiye'de okusaydım öyle bir şansım olmazdı mesela. Burada ücretler de biraz düşük ve bu yüzden Romanya'yı seçtim. Ücretlere de geleceğiz videomuzda. Romanya'ya geldin ilk defa. Dili bilmiyorsun. Dil konusunu nasıl hallettin ya da dersleri hangi dilde işliyorsun? Abi, bu çok güzel bir soru. Abi biz İngilizce okuyoruz. Romanca okumuyoruz. İşimizi İngilizce'de çözebiliyor. Buradaki insanların çoğu İngilizce biliyor. Mesela Türkiye'den gelen öğrenciler için soruyor. Malum Rumence'yi bilmiyorlar. İngilizce'de olmayabilir ya da Fransızca başka bir dil de olmayabilir. Bunlar için herhangi bir dil okulu ya da ön hazırlık sınıfları var mı? Nasıl Evet abi. oluyor bu süreç? Üniversiteye girmeden önce mesela yapabilirsin. Romenceyi öğrenebilirsin. Hazırlık sınıfları Evet, var. hazırlık sınıfları var. Hazırlık Evet. sınıflarına gidiyorsunuz ki onlar bir yıllık mı oluyor süresi? Evet abi bir yıllık oluyor ve Üniversite ücretlerini az çok ben biliyorum. Hani Timşora için konuşacağız. Şimdi üniversite ücretleri konusunda kendi bölümünle alakalı bize bilgi verir misin? biz abi yıllık 8.000 euro ödüyoruz buraya. Sadece bu bölümün ücreti, Evet abi sadece kalma vesaire falan bunlar bu ücretin dışında. Evet abi bu ücretin dışında 8.000 euro sadece biz üniversiteye veriyoruz. Mesela Romanya 4 üniversite okuyabiliriz. 4 üniversite dışında bir üniversite okuyamıyor. Neden 4 üniversite olarak söylüyorsun? Çünkü denklik alma konusunda. Evet abi de belirtiyorsun. İran mesela bu 4 üniversitenin diplomasını kabul ediyor. Diğer üniversitenin diplomasını kabul etmiyor. Türkiye'de arkadaşlar YÖK de buna benzer. Bazı üniversiteleri kabul ediyor, bazılarını etmiyor. Bununla ilgili mutlaka araştırmanızı yapıp üniversiteleri ona göre tercih edebilirsiniz. Evet, Şimdi evet. bu üniversitelerle alakalı Timşora'da bazı fiyatları sizlere söyleyeceğim. Bunları da not almıştım zaten. Hemen sizlere aktarayım. Timşora Batı Üniversitesi UVT olarak geçiyor. Bilgisayar bilimleri yıllık 3500 leyi yaklaşık 700 euro yapıyor. Ekonomi, sosyal bilimler, felsefe gibi bölümler yıllık 2500-3000 leyi, o da yaklaşık 500 ila 700 euro arasında oluyor. Şu an bahçesinde olduğumuz Timşora Politeknik Üniversitesi ise bilgisayar bilimleri, telekomünikasyon ve makine mühendisliği yıllık yaklaşık 800 euro. İletişim ve halkla ilişkiler yaklaşık 600 euro. Viktor Babeş Tıp ve Eczacılık Üniversitesi. Bu 8.000 euro. senin üniversiten oluyor. Evet. Bunda tıp bölümü İngilizce ya da Fransızca olarak seçebiliyorsunuz. Benim araştırmama göre 8.500 euro olarak gözüküyor. 2025 için evet 8.500 oldu. Biz 2024 için 8.000 euro. 2024 girişliler Evet, 8.000 8.000 euroya euro kayıt diyelim. oldu. Yeni kayıt olacaklar 8.500 euro. 8.500 evet. Yine diş hekimliği ve eczacılık bölümleri 8.000 euro olarak gözüküyor. Evet abi. Üniversitelerin linklerini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim arkadaşlar. Linkler üzerinden de üniversiteleri araştırabilirsiniz. Burada yurtta kalıyorsun. Herhangi bir ücret ödüyor musunuz yurda? Evet abi yurt Ne ödüyor. kadar mesela ücretler? 350 lei civarında. Aylık olarak Evet ödüyorsunuz. aylık ödüyor. Odalar kaç kişilik? 3 kişilik. Banyo, tuvalet hepsi ortak kullanım mı yoksa odanın içinde mi? Her katta mesela 6-7 tane tuvalet ve 6-7 tane duş gibi şeyler Var, var. ortak kullanıyorsunuz. Evet, Bu üniversite yurdu. Özel yurtlarda kalmak isteyenler de tabii ki şehirde var, kalabiliyorlar. Aylık masraf konusunda sen mesela ne kadar harcıyorsun? Ben seni az çok biliyorum. Sen sigara kullanmıyorsun. Yemeğin Evet. var, sporun var. Sporum var, Aynen. evet. Bu tarz harcamaların Evet. var. Bunlarla ilgili aylık ne kadar harcıyorsun? Aylık abi değişiyor. Mesela 350-400 euro civarında ben aylık masraflarımı ödüyorum. Yurtla beraber. Şimdi burada
Tabii mutlaka soracak olan arkadaşlar da vardır. Sizin çalışma olanağınız var mı? Hani Evet yasal abi. olarak part-time olarak çalışabiliyor öğrenciler Evet. burada. 20 saatlik bir Haftada 20 saat. Evet, 20 saatlik bir çalışma şansınız var. Fakat bunun yanında spor salonundan da biliyorum. Arkadaşlar söylemişti bana. Uber yapanlar var. İşte taz yapanlar Evet, var. evet. Yani arkadaşlar araçlarıyla yolcu taşıyanlar var. Yemek taşıyanlar var. Yine bisiklet Bisikletle. olur, motorlu olur ya da scooterla olur. 20 saatin üzerinde de çalışabiliyor mu? Nasıl oluyor? Hayır Biliyor abi. musun, o konuda bilgin var mı? Bu konuda bilgim yok ama 20 saat haftada çalışabilirsin ve günde 3-4 saatle güzel bir para kazanabilirsin. Parham, Romanya'da üniversite okumak isteyenlere ne söylemek istersin? Ne tavsiye edersin? Bence Romanca öğrensinler. Kendilerini bu kültürle birleştirsinler. Bu kültüre alıştırsınlar. Diğer için biraz farklı bir kültür. Şöyle demek istiyorsun kısacası, biraz kültüre açık olsunlar. Evet, kültüre açık Hani olsunlar. kendilerini kapalı tutmasınlar. Evet, evet. Biraz da Rumenlerle ya da işte diğer öğrenci arkadaşlarla iletişimi sağlamak açısından Rumence bilmeleri Evet. kendileri için Kendi daha için iyi daha olur. iyi, evet. Spor salonunda tanıştık Evet, seninle. spor salonu. İkimiz de aynı spor salonuna gidiyoruz. İstersen bir senden dinleyelim. İlk nasıl tanıştık? Bacak çalışıyordun abi. Türkiye formasını giymiştin. Ben orada Evet. tanıdım. Dedim, abi sen Türk müsün? Evet, ben Türk'üm. Ben de söyledim ki ben de İran Türklerindenim. Evet. O şekilde Bu tanıştık. şekilde ikimizi her yerde temsil etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Birbirimizi buluyoruz. Evet. Şimdi İran Türklerindensin. İran'da da farklı Türk grupları var. Irak'ta olduğu gibi. İran'da da Azerbaycan Türkleri var, Evet, Türkmenler var, Türkmenler. Kaçkar Türkleri Evet, var, Kaçkar Türkleri var. Halaç Türkleri de var sanırım. Öyle bir grupta var. Öyle bir. Siz hangi gruptan oluyorsunuz? Biz Azerbaycan grubundan. Azerbaycan Türklerinden. Sizde teokratik yönetim var. Teokratik yönetim şöyle oluyor arkadaşlar. Bir tane seçilmiş cumhurbaşkanı oluyor. Bir tane de dini lider oluyor. Evet, Değil mi? evet. Dini lider şu an kim? Ali Hamid. Aynen, cumhurbaşkanı seçilmiş. Pezişkin. Ülkenin durumuyla alakalı, İran'la alakalı senin eklemek istediğin ya da söylemek istediğin bir şeyler var. Yanlış bilinenler olur ya da bilinmeyenler olur. Medyada çok farklı da yansıtılabiliyor. Sen neler söylemek istersin? Abi ben sana şöyle söyleyeyim. İran cennet gibi bir ülke. Gerçekten cennet. Çok misafirperveriz. Petrol rezervlerimiz dünyanın 3. sırasındayız. Doğalgazda 1. sıradayız. Gidilmesi gerek bir ülke. Abi kuzeyinden tut ta güneyine, doğusundan batısına abi çok güzel bir yer. İnternet kullanımı ya da başörtü vesaire gibi bunlarla alakalı bilinenler var. Söylemek istediğin bir şeyler var. Abi evet, İran'da mesela Instagram, Telegram gibi, YouTube onlar Yasaklı. yasaklı, evet. Ama VPN, halk evet. evet kullanıyor bunları. Kullanıyor Tabii abi. herhangi Mesela bir sıkıntı da olmuyor. herhangi bir sıkıntı olmuyor abi. VPN'le giriyorlar abi. Sadece görünürde yasaklı. Evet, görünürde yasak. Ama halk VPN kullanarak Evet abi, her türlü çok rahat. şekilde Her türlü şekilde abi. iletişimi sağlıyor. Mesela biz ailemiz öyle konuşuyoruz. Buradan Mesela, iletişimi o burada şekilde o sağlıyor. şekilde sağlıyoruz. Kadınlarda da kadınlar toplumun her yerinde varlar. Abi evet. Çalışabiliyorlar, sokakta rahat Evet abi, gezebiliyorlar. sadece başörtüsü mesela abi, başörtüsü abi mesela buradan olsun, başında bir şey olsun abi. Kapatmak zorunda değilsin kendini. Suriye gibi, Irak gibi mesela değil İran. İran'ı bu kadar merak etmemin sebebi İran sineması. İran sinemasını çok seviyorum. Sen İran sinemasıyla ilgili İran'da doğmuş Azerbaycan Türk'ü olarak bize hangi filmi ya da hangi filmleri önerirsin? Bizim çok fazla Türk filmlerimiz izleniyor İran'da. Mesela abi her İran'da bir defa Aşk-ı Memnu izlemiştir. İzlemiştir diyorsun. Evet. Sen de Kurtlar Vadisi Ben- Ezel'i çok seviyorsun. Ben Kurtlar Vadisi'ni izliyorum abi, onu çok seviyorum. Halk Survivor'da izliyor. Survivor'dayız. Survivor'da izliyor. Parham hatırlayamadı. Biraz telefondan kopya çekiyor. Buldun mu Parham? Evet abi, mesela ben herkese Cennetin Çocuklarını önerebilir miyim abi? Çok güzel Cennetin Çocukları. Herkesin izlemesi gereken bir film. Ben de Kaplumbağalarda Uçar. Evet abi, o da güzel. O da çok iyiydi. O da çok iyiydi Onu da abi, öneririz. Bir de şeyi soracağım sana. Sen traktör taraftarısın. Traktör Dünyada en fazla Türk taraftarı taraftar olan takımı ve şampiyon. şampiyon oldunuz. Tarihinizde ilk defa şampiyon oldunuz. Evet, şampiyon olduk. Tebrik ederim. İnşallah senden eğer İran'a gidersen bir tane traktör forması da isteyeceğim. Evet abi, sana hediye. Hediye değil, ben kesinlikle ücreti mukabilinde kabul Ben ediyorum. abi, Olmaz. O Hani hediye ben abi. o formayı almak istiyorum, araştırdım. Fakat buraya maalesef alamıyoruz. Mutlaka bir İran'da ben bir getireceğim arkadaşın getirmesi lazım. Onu da sözünü alalım senden. Evet Orada abi, benim sana sözüm teşekkürler. olsun. Bir de Survivor dedin. Survivor'ı da çok izliyorsunuz. Evet, söz. Acun Ilıcalı. Fenerbahçe'nin. Sen hangi takımlıydın? Ben Fenerbahçe'ydim abi.
Ben de bunu bildiğim için soruyorum. Traktörle kazandığınız şampiyonluğu. Evet abi ama Fenerbahçe biraz tadımızı bozdu. bir kısmetsizlik var. Ben de Galatasaraylıyım arkadaşlar ama tabii işin gırgırındayız. Ali Koç'u en başından beri Aziz Yıldırım sonrası çok desteklemiştim. Türk futboluna çok farklı değerler katacağına inanıyordum. Fakat Öyle olmadı. öyle olmadı. Öyle olmadı. Hani gerçekten büyük hayal kırıklığı. Evet, büyük hayal Hani kırıklığı. sadece Fenerbahçe taraftarları için değil, Türk futbolu için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İnşallah daha iyi olursunuz İnşallah. diyorum. Hayır abi bir de şeyi sormayı unuttum sana. Romanya'da öğrencilik hayatı nasıl? Sen zamanını nasıl geçiriyorsun? Bizim vaktimizin çoğu kütüphanede ya da üniversitede geçiyor. Derslerimizin yoğunluğu çok. Diş Derslerimiz hekimliği olduğu evet. için. O yüzden vaktimizin çoğu kütüphanede ya da üniversitede geçiyor. Evet. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yurt dışında okumak gibi bir hayaliniz varsa bence şartlar da uygun. Burayı denesinler. Burası çok güzel. İkinci söylemek istediğim de abi İran. Herkes İran'ı bir defa görmeli. Nasıl? Tebriz'ine gitmeliler, Şiraz'ına gitmeliler, İsfahan'ına gitmeliler. Abi çok güzel. En sevdiğin yemek hangisi? Fesencan. Cevizle yapılıyor. Cevizde yapılıyor. Fotoğrafını zaten koyarım arkadaşlar. Son olarak şu soruyla kapatalım. Mezun olduktan sonra planın nesi? Mezun olduktan sonra Avrupa'ya da rahat gidebiliyorsun. Evet, Avrupa'da iş bulma ve çalışma imkanınız da var arkadaşlar. Evet. Romanya'da devam etmeyeceğim mesela. Ya Avrupa'nın başka bir ülkesine gideceğim ya da İran'a döneceğim, orada çalışacağım. Bakacağım 5 yıl sonra İran nerede? Tabii bir şey söylemek için çok erken. Evet abi. Fikirler değişebilir. Fikirler değişiyor. Şartlar değişebilir. Belki farklı bir iş imkanı Evet. bulabilirsin ya da kendi iş yerini açmaya Evet, kalkabilirsin. İnşallah İnşallah. mezun olduktan sonra yine bir araya geliriz. Bir araya geliriz. Sana ben Bunu traktör bir sazı güncel- formasını getireceğim. O kadar 5 yıl 6 yıl olmasın sürmesin. Hayır abi sana yaz sonunda getireceğim. İnşallah diyelim. Arkadaşlar eğer siz de Romanya'da üniversite okumak istiyorsanız üniversitelerin linklerini sizlerle paylaşacağım açıklamalar bölümünde. Sizler de araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Üniversitelerle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.